YouTuber'larınızın çok sıkıcı bir ortamdan, sıkıcı bir objeden nasıl çok güzel videolar çıkarttığını hiç merak ettiniz mi? Yani benim gibi. Bu videolarda video bir sağa kayıyor, bir sola kayıyor, bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor. İşte bu videoda tam olarak ben size bunu öğreteceğim. Bir önceki videomu izlemediyseniz öncelikle o videoyu izleyip ondan sonra bu videoya geri gelmenizi tavsiye ediyorum. Linki burada bırakıyorum. Çünkü o videoda bir video çekiminde olması gereken ana ışıklandırma, arka plan ışıklandırması, arka plan dizaynı, ses efektleri, müzik ve kamera efektleri hakkında genel bir bilgilendirme yaptım. Ve o videonun başında yapmış olduğum B-roll videosu sadece bu videoda göstereceğim efektlerden oluşan bir video. Ve bu videoda da biz tabii ki o iki efekti öğreneceğiz. Bunlardan bir tanesi Whip Transition, ikincisi de Split Ramp efekt olacak. Bu iki efekti siz videolarınızda düzgün bir şekilde kullanırsanız bütün videolarınız çok daha kaliteli, çok daha heyecanlı bir hal alacaktır. Şimdi hazırsanız başlayalım. Evet, Whip Transition'dan bahsedecek olursak bu efektin en güzel şeyi de hiçbir kurgu yeteneğiniz olmasa dahi siz bu efekti gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü bunu zaten kamera hareketlerimizle gerçekleştiriyoruz. Bir objeyi netlediniz. Netledikten sonra kameranızı sağa doğru savurdunuz diyelim. Bu savrulma sırasında kamera çok hızlı olduğu için orada bir motion blur oluşuyor. Bu da yani harekette bir bulanıklık oluşuyor. İşte efekti tam olarak uygulayacağımız yerde orası. İlk sahnemizi aldık. İkinci sahnemizde de gene ilk sahnede sağa savurduysak videoların eşleşmesi için ikinci sahnede de sağdan savurup tekrar diğer objemizi netliyoruz ve bu iki bulanıklığın olmuş olduğu yeri Premiere Pro'da birleştiriyoruz ve efekti bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Biliyorum karışık geliyor ama örneklerle anlatacağımız için sıkıntı yok. Hazırsanız başlayalım. Bir önceki videomdaki B-roll'la aynı setup'ı buraya kurmaya çalıştım. O B-roll'daki bütün efektler aslında Whip Transition'la oluşan bir efekti ve bu şekilde daha iyi anlayabileceğinizi düşündüm. Öncelikle dediğimiz gibi objemizi güzel bir şekilde aydınlatıyoruz. İkinci olarak bu tarz çekimlerde videolar üzerinde çok fazla posta oynayacağımız için videoları slow motion çekmeniz önemli. Kameranız saniyede 60 kareye kadar çıkabiliyorsa yeterli olur. Eğer ki Sony A7 3'ler gibi saniyede 100 kare çekebiliyorsanız çok daha iyi tabii ki. Ben bu çekimleri bu şekilde yapacağım. Üçüncü ve son olarak bir önerim olacak. O da bu askıları ben normalde kullanmıyorum ama bu çekim için kullanacağım. Çünkü neden? Bu askıyı buraya sıkıştırdığınız zaman şöyle bir çekim yaptığınızda bu size çok güzel, stabil görüntüler almanızı sağlayacak bir olay. Çok ucuz ve gimbal şeklinde güzel, stabil görüntüler aldırabiliyorsunuz. Yani böyle bir çekim yapıyorsanız bu askıları takın ve kullanın. Şimdi videoyu izlediğiniz zaman ilk açılış sahnesi bu şekilde viskiye odaklayarak başlıyor. Ve ikinci de kameraya odaklıyor. Ondan sonra kamera düşüyor. O düşme olayında efektimiz başlamış oluyor. Tabii viski ile dönme olayı bir takım egzantrik ama açılış ve kapanış videolarınızın her zaman güzel olmasını tavsiye ederim. Çünkü en vurgulayıcı, izleyici tutan yerler bence o kısımlar. Kamerayı netledik, kameramızı düşürdük. İkinci sahnede ise gene aynı şekilde düşürerek başlıyoruz. Bu şekilde düştük, kameranın solunu netledik ve üçüncü sahnede tekrar düşürüyoruz. Düşürdüğümüz zaman bu aradaki kesimleri sonraki videoda birleştireceğiz. Dördüncü sahneye bakarsanız tekrardan mikrofonu bu şekilde düşürüyor ve geri geliyor. Bir sonraki sahnede viski ile bardağını öne alıp aynı şekilde gene düşürüyorum. Bu sefer sola atıyorum. Sola attığım zaman ne olması gerekiyor? Tekrardan sola atıp başlamam gerekiyor ki bu iki sahne birbiriyle uyuşsun. Sola attım, tekrardan bitirdim. Bu çekimleri bu şekilde yapıyoruz. Eğer ki bununla uğraşmak istemiyorum diyorsanız siz bunu aldınız,
Böyle karışık da atabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin tekniğinize kalmış bir durum. Şimdi hazırsanız programa geçip bu videoların editlenmesi nasıl oluyor onları görelim. Şimdi bilgisayarımızın başına geçtik. Size ilk olarak Whip Transition'ın bu kesmeniz gereken yerlerin nasıl olduğunu göstereceğim. Ondan sonra da birlikte Speed Ramp'i öğreneceğiz. 3 tane video hazırladım burada. Size kesimlerin nasıl olduğunu göstermek için. Şimdi videoları böyle bir izlemeye çalışalım. Şimdi çektiğimiz gibi yaparsak çok güzel olmadı tabii ki. Bunların ayarlamasını yapmamız gerekiyor. Şimdi istemediğimiz partları buradan çıkartacağız. Bu video nasıl başlayacak? Yukarıdan aşağı gelerek, yani bu şekilde. C tuşuna basarak direkt buradaki cut bölmesini alabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman istemediğiniz yeri çıkartıyorsunuz. İkinci olarak buraya baktığınız zaman nasıl devam etmesi gerekiyor? Buradan sola savuruyoruz. Şimdi bu sola savurduğumuz bölmeye bir bakacak olursak nitekim biraz uzun kalmış. Üzerine geldiğimizde klavyemizin sağ ve sol tuşuyla kare kare gidebiliriz. Şimdi bizim kesmek istediğimiz yer nitekim burası. İlk sahnemiz çoktan hazır. İkinciye geçtiğimizde ise gene soldan başlayıp kamerayı netlememiz gerekiyor. Bunda da gene 2 kere denemişim ve bizim sadece bu kısmı kullanmamız gerekiyor. Ondan sonra geliyoruz, kameramızı netliyoruz ve bir sola çeviriş daha. Yani kesmemiz gereken yer tam olarak burası gibi. Şimdi 2 sahneye baktığımızda hop hop, yani Whip Transition'dan kastettiğimiz olay bu şekilde. Dediğim gibi yapımı da çok basit. Sadece kameranın içindeki hareketlerle yapıyorsunuz. Şimdi 3. sahneye geçecek olursak bir savurma daha yapıyoruz. Onu da buradan sonuna gerek olduğunu düşünmüyorum. 3. sahnemize bakalım. Bu sefer kamerayı düz çevirip lensin ön tarafını netlemişiz. Onu da kesmemiz gereken yer neresi? Tam hareket etmeye başladıktan sonraki sahne bizim için yeterli olacaktır. Şimdi tekrar videoları izlediğimiz zaman hop, oradan oraya geçtik. Bir sol daha, hop, oradan oraya geçtik. Şimdi bütün olay bundan ibaret. Tabii siz bu videoyu biraz daha güzelleştirmek isterseniz burada benim bulmuş olduğum ses efektlerinden var. Bunları buraya ekleyebiliriz. Bakalım. Bu efektlerden istediğinizi kullanabilirsiniz. Benim gözüme hoş gelmeyen bir diğer şey ise videoya baktığımız zaman video biraz titriyor. Bütün videolar titriyor çünkü size gösterdiğim bu askılığı ben kullanmadım. Keşke kullansaymışım ama kullanmadığımız için bunu düzeltmenin de bir yöntemi, buraya sağ üstteki Effects paneline Warp yazın ve burada çıkan Warp Stabilizer efektini videomuzun üzerine sürükleyin. Şimdi bunu yaptıktan sonra videomuza bakınca bir gariplik, bir terslik var burada. Bizim istediğimiz aslında bu olay değildi. Bunu da düzeltmek için soldaki FX Controls panelinde burada Warp Stabilizer'ın altında Smoothness denen bölge genellikle %50 yapar. Bu 50'yi siz 3'e düşürün. 3'e düşürdükten sonra videomuz normal hale geliyor ve çok daha stabil bir şekilde bizim videomuzda işleniyor. Ve Whip Transition efektin yapımı bu şekilde. Sadece keserek, birbiriyle birleştirerek birkaç ses efekti. Videonuz böyle shaky ise, yani kıpırdıyor, hareket ediyorsa Warp Stabilizer'la düzelterek bu olayları çözebiliyorsunuz. Şimdi hazırsanız gidip Speed Ramp efektini de öğrenelim. Şimdi bu efekti uygulamadan önce öncelikle bütün görüntülerimizi slow motion'da timeline'ımıza aktarıyoruz. Bu şekilde izlediğimiz zaman videomuz çok yavaş ama istediğimiz yerleri bulabiliyoruz.
İlk videodan başlayacak olursak bizim görmek istediğimiz yer burası ve speedrun efektini kullanarak bu baştaki blur olayını hızlandırıp sadece ortadaki yeri 24 karede izleyeceğiz. Speedrun efektini eklemek için ilk yapmanız gereken şey, videomuzun üzerine buradan sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra en aşağıda Show Clip Keyframes diyor. Oradan Time Remapping'i seçiyoruz. Oradan da Speed'in üstüne bir kere tıklıyoruz ve burada bir çizgi oluşuyor. Bu çizginin üzerine geldiğimizde şimdi nereyi hızlandırmak istiyoruz? Buradan sonraki alanı bizim hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için de keyboardumuzdan P'ye tıklıyoruz. P'ye tıkladıktan sonra buradan Pen Tool'u alacak. Hızlanmanın başlamasını istediğiniz yerde burası, videomuzun üzerine geliyoruz ve sol tuşa basıyoruz. Ondan sonra yapmamız gereken şey V tuşuna basıp buradaki bu çizgiyi, şu an bu videoda muhtemelen 450 civarında olması gerekiyor, 450'ye kadar çıkartıyoruz ve baktığımız zaman videomuz ortadaki videodan çok daha hızlı bir şekilde çıkıyor. Fakat burada bir problem var. O da buradaki geçişin çok sert olması. Bunu düzeltmek için de yapmanız gereken şey bu sağ taraftakini tutup birazcık yatırmak. Yatırdıktan sonra çok daha smooth bir şekilde yukarıya kaydırabiliyoruz. Şimdi bunu ikinci videomuzla nasıl birleştireceğiz? İkinci videomuza bakacağımız zaman aynı şekilde yukarı gidiyor. Buradan da gene aynı şekilde yukarı gidip kameranın yan tarafına netliyoruz. Yapmamız gereken şey gene bu blur tarafını hızlandırmak olacak. Nerede duruyoruz? Burada duruyoruz. Gene öncelikle sağ tıklayıp Show Clip Frames diyoruz. Time Remapping'i tıklıyoruz ve Speed'e tıklıyoruz. Burada zaten açık olduğu için benim Speed'im tıklı. Şu işareti görünce olayınız tamamdır. Çizgi çıktıktan sonra P'ye basıyoruz. Kalem tool'umuzu alıyoruz ve buraya bir tane işaret koyuyoruz. Ondan sonra V tuşumuza basıyoruz. Gene bunu yaklaşık 450 civarında arttırıyoruz. Ve arttırdıktan sonra iki video şu anda nitekim birbiriyle birleşiyor fakat tam istediğimiz gibi değil. Siz bunu kendi videolarınıza göre kesip biçip ayarlamanız gerekiyor ki tam istediğiniz görüntüyü alabilin diye. Şimdi şuradan bunu da birazcık yumuşatıyoruz. Ve bu şekilde de speedrun efektimizi yapmış oluyoruz. Şimdi bir sonraki videoya geçecek olursak burada kameranın üstüne geldik ve kameranın içine doğru gelip o görüntüyü kapattım. Gene aynı işlemi uygulayacağız. Burada görüntüyü aldık diyelim. P'ye bastık. Tekrardan buraya işaretimizi koyduk. Bunu 450 civarında yükselttik. Yumuşattık. Baktığımız zaman hop içine çok hızlı giriyor. Ve son videomuza bakacak olursak da burada gene kameranın ön lensinden dönerek çıkıyoruz. Burada da istediğimiz sahne büyük ihtimal bu kısım. Gene aynı işlemi uyguluyoruz. P'ye basıyoruz. V'ye basıyoruz. Burayı yükseltiyoruz. Bu kısım sol taraftaki videodan daha uzun olduğu için bunun hızını biraz daha fazla yapabiliriz. Onu 450 yapmıştık. Bunu 550 yapabiliriz. Siz bunu tabii ki kendi videolarınıza göre pratik yapa yapa alıştırmanız gerekiyor kendinizi. Şimdi baktığınız zaman bu şekilde kameranın içine giriyor ve bir sonrakinde kameradan çıkıyor ve slow motion'da bize geri geliyor. Tabii ki Whip Transition'da olduğu gibi bunlara siz Warp Stabilizer ekleyebilirsiniz ki görüntüleriniz çok daha yumuşak geçişli ve güzel olsun. Bu şekilde videolarımızı sabitledikten sonra videolarımız bu şekilde daha smooth ve güzel şekilde oynayacaktır. Tabii ki siz gene dediğim gibi ses efektlerini de unutmayın. Bu şekilde ses efektlerini de eklerseniz videonuz çok daha egzantrik bir hale alacaktır.
Bütün işlemleri tamamlayıp 10-15 tane videoyu bu şekilde birleştirip speedrun'lere ekleyip whip transition'ları düzgün bir şekilde kestikten sonra videomuz bu hale alıyor. Know what you want by the tone that you talk and just get to the point with the bars. I got a couple shots in me, yeah, I'm gone. I'ma make you feel like we just robbed the bank. I'ma make you forget that you got to get up in the AM. It's 2 a.m. and you feel like calling. I know what you want by the tone that you talk and just get to the point with the bars. I got a couple shots in me, yeah, I'm gone. I'ma make you feel like we just robbed the bank. Gelen soruların geneli ses efektleriyle alakalıydı. Bir sonraki videomuzda ise ses efektlerini nereden bulabiliriz? Kendimiz kaydetmek istersek nasıl kaydedebiliriz? Bu konular üzerinde yoğunlaşacağız. Fotoğrafçılık ve videografi ile alakalı bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Gökhan Karakaş, hoşça kalın.